Evet, marş dişlisi de bu oluyor. Marş motorunun dişlisi bu. Marş motor için hareket veren dişli bu. İsterseniz bu şekilde çekip isterseniz ortadaki midini aldıktan sonra bu dişliyi de alabilirsiniz. Bu dişli de yine ikiye ayrılıyor. Şu kısım marş motorundan gelen, bu kısımda kranka marşına çevirecek marş dişlisi. Onun da karşılığı burası. Evet, bu tek tarafa yani öne dönerken marş vuruyor, geriye serbest dönüyor. Çünkü marş motorun hareketi bu şekilde olabiliyor. Onun haricinde içeride bir siboplardan gelen ya da siboba giden, diğeri de su pompasına giden zincir seti var. Yine alternatörün manyetikleri, buna da yine balans ayarları yapılmış. Yani bu iç tarafında ne kadar motorda yağ filtresi olsa da yağ filtresine ilave olarak şunu bu şekilde bir yağ süzgeç filit de var. Tek elle çıkaramadım. Onu da çıkarayım. Evet. Böyle bir yağ süzgeci var. Şu kısma ışık yakalım. Bir de içerisini göstereyim size. Evet. Karşı kısmı yağ filtresine giden kısım. Üst kısım yağın motor bloğundan aşağı aktığı kısım. Yani şu yağın bloktan aşağı aktığı, burası da yağ filtresine giden, aynı zamanda da boşaltma. Bunun karşılığında da karter tıpası var. Oradan da boşaltmak için. Şayet su pompanızda sorun olursa bu dişliyi kontrol etmeniz gerekecek. Zincir gergisi, alt gergi burada, üst gergi burada. Üst gergi için burada bir gergi kolu var. Bunun içerisinde de bir yaylı mekanizma var. Termostat burada. Bu kısımdan vidalarını açarak içindeki termostatı alabilirsiniz. Hatta göstereyim size onun termostatında. Alt tarafta yine su girişi var. Ya da çıkışı da diyebiliriz. Burada iki tane böyle kısa vidaları var. Evet. Termostatın kapağı ve termostat yönü bu şekilde. Termostat yuvası da burası. Aşağıdan geliyor. Termostat duruma göre gittiğinde bir taraf, çektiğinde diğer taraftan su hareket alıyor. Yine motor suyu sıcaklık sensörü, hava kütle ölçer sensör var burada. Yine ön tarafta enjektörün sensörü var. Daha şu an üzerine takılı olmayan birçok sensör var. Tüm bunları motoru toplarken tek tek gösteriyor olacağım.